Hoş geldiniz. Bugün özür dilerim, biraz hastayım, sesim de kötü. Ama konu çok güzel, o yüzden anlatmadan duramadım yine. Kıtlık prensibi. Kıtlık prensibi ne biliyor musunuz? Aslında bütün ticaret dünyasını çeviren şey. Yani bir şeyleri almak için karar vermenizi hızlandıran, hatta kıyaslama vesaire bunlara vakit yok. Paran var mı? Onu da boş ver. Ben sana taksit yaparım. Hadi al diye panik yaratan şey kıtlık prensibi. Sadece bu mu? Hayır. Hayatınızda bazı insanlar neden daha güçlü, neden daha az hayır diyebiliyorsunuz, neden daha vazgeçilmezler, hiç merak ettiniz mi? Neden bazı insanların gitmesinden ödünüz kopuyor? Gelin o zaman kıtlık prensibiyle öğrenelim bakalım bu insanlar niye bu kadar değerli? Hoş geldiniz. Şimdi kıtlık prensibi aslında limitsiz insan arzusunun limitli kaynaklarla tatmin edilmesidir. Çünkü ilk başta teori şu ki bir ülkenin toprağı çok fazlaysa, çok muazzam bir toprak alanı var ama tarım yapılabilecek kaliteli alanı az. Şimdi halkın bir kısmına iyi tarım yapabileceğine inandığın bir kısmı bu toprağa veriyorsun. Sonrasında geri kalan insanlar da üretmeli. Yoksa kenarda oturup diğerinin tarımını sömürürler. Onlara orta kaliteli toprakları veriyorsun. En sonunda en kalitesiz toprakları birine veriyorsun. İşte bu bir denge istiyor. Bu bir kıtlıktır. Çünkü bir darlık vardır. Ama A Beautiful Mind filminde işlenen John Forbes Nash'in hayatı enfes bir filmdir. Çok güzel bir sahne var. Aşağıya linkini koydum, oradan bakarsınız. 4 dakikalık bir sahne. Nash dengesi denilen bir şey var. Aslında Nash dengesi tam olarak o değildir. Hatta kendinden önceki bazı matematikçiler de atıf yapar Adam Smith'e dahi. Ama Nash dengesi diyor ki, burayı çok kaba anlatıyorum. Filmden birebir alıntı yapıyorum. Özür dilerim, feminist duyguları tahrik etmek istemem. Saygım var. Bir barda eğer 4 erkek oturuyorsa ve ortamda da bir tane çok güzel, 4 tane de güzel kız var ise, o zaman diyor John Nash, 4 erkeğin de bir tane güzel kadına atak etmesi, yani tavlamaya çalışması yanlıştır. Çünkü şansınız %25'e düşer. Üstelik kabul edip etmeme ihtimali de var. O %50 ile de çarparsan %12,5. Herkesin kendisi için en iyi olanı yapmasını Adam Smith öneriyordu. John Nash diyor ki böyle olacağına herkes kendisi için ve grup için kıtlık durumunda en iyisini yapsın. Diyor ki John Nash, çok kafanız karışmasın, herkes ikinci en güzel kızlara gitsin. Onları tavlarlarsa herkes mutlu olur. Ama herkes ilk önce birinci kıza gidip sonra ikincilere giderse ikinci kızlar ikinci sırada olduğunu anlar ve onlar da reddeder. Birinciyi de kaybettin, elinde hiçbir şey kalmaz. İşte bu kıtlık prensibinin Nash'e göre yorumlanması. 1975'te Edewall, Warshall ve Lee denilen 3 tane değerli insan bir deney yapmaya karar veriyor. Bakalım kıtlık prensibi insanların değerlendirme ve değer vermesini değiştiriyor mu diye. Şöyle, ilk önce insanların, yani deneklerin önüne 2 tane kavanoz koyuyorlar. Bir tanesinde 10 kurabiye, bir tanesinde 2 kurabiye var. İkisi de bu arada aynı. Yani kurabiyeler tamamen aynı, lezzeti, tadı. İnsanlar test ettikten sonra 2 tane kurabiye olan kavanozdakilerin daha güzel olduğunu söylüyor. Ha diyorlar. Demek ki kıtlık değeri arttırıyor. Hayatınızda da oluyor bu, biliyorsunuz da, neyse, o konuya geleceğiz. Sonrasında deneyi bir adım daha öteye götürüyorlar. Bir tane daha onlu kavanoz getiriyorlar. Tam adam elinde alacak. Pardon diyorlar. Diğer denekler de bundan istiyor. 8 tanesini çıkarıp götürüyorlar. Yine 2 tane kalıyor. Bu sefer diyorlar ki bu 2 tane önceki 2 taneden de daha güzeldi tadı. Gördüğünüz gibi kıtlık arttıkça ve tükenme başladıkça insan her şeye daha fazla değer veriyor. Bu yüzden ki hayatınızdaki arkadaşlarınız, dostlarınız, çeşitli insanlar, yanınızdayken sömürürsünüz, değerini bilmezsiniz, kıymetini bilmeyip üzersiniz. Özür dilemenize rağmen kıymetini sonra öğrenemezsiniz. Ama onlar gittikten sonra kıymetleri artar. İşte bu kıtlık prensibinin sosyal ilişkileri uyarlamasıdır. Sürekli size iknanın psikolojisi Robert Cialdini'nin kitabını öneririm, biliyorsunuz değil mi? Robert Cialdini diyor ki sosyal kanıt denilen bir şey var. Bunu tek başına video yapmak lazım ama şöyle anlatayım. İnsanlar beğeniyorsa sen de ikna olursun. Dolayısıyla kıtlık prensibini e-ticaret siteleri enfes uyguluyor. Çok çok iyi uyguluyor. Şöyle, giriyorsun internet sitesine, aşağıda yazıyor sınırlı sayıda, sınırlı stok, son 5 tane, bitti
bitti bitiyor. Birden bir panik oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Veya dükkanların camlarında görürsün. Bitiriyoruz. Neyi bitiriyoruz? Bir şey bitirmiyor. Adam yıllardır aynı yerde. Ama bitiriyoruz. İşte bu sende bir panik yaratıyor. Sadece 2 gün için. Daha yeni bir garip bir promosyon yaşadık. Dün değil evvelsi gün ya da dün bir tane internet sitesi günlerce dünyayı, sosyal medyayı yıktı dağıttı. Öyle süper yapacağım, böyle süper yapacağım. Sonra fiyasko çıktı biliyorsunuz. Çok saçma şeyleri dahi kıtlık prensibi yüzünden stoklamaya çalışan insan var. Bakıyorsun ambalajı değişti diye eski ambalajdan olan kurabiyeyi bilmem neyi, gofreti, çikolatayı evine stoklayan adam var. Kıtlık başladığı zaman bir şey rafta azaldı mı inanılmaz derecede daha fazla tüketim artıyor. Akaryakıt fiyatlarına zam geleceği bir gün sonra bilindiği zaman insanlar gidip deposunu dolduruyor. Aslında çok fazla bir şey değişmiyor sizler için. Sonuçta o arabanın deposu bir gün bitecek. Yani 1 ton yakıt alabilen bir deponuz yoksa ama o küçük kar bile sizin için tüketimi arttırıyor. Emin olun bugün birisi dese ki haftaya çocuk bezi fiyatları 2 katına çıkacak, çocuk bezi satışları 4 katına çıkar. Kıtlık geliyorsa insanlar ihtiyaçtan fazlasını tüketir. Bu yüzden e-ticaret siteleri cince bir şey yapar. Bir sayaç koyar. 7 saatten başlar, 24 saatten başlar. O sayacın hiçbir anlamı yoktur. Hiç kimse o sayacın ne işe yaradığını da bilmez. Ama bilir ki geri sayım var. Geri sayım olduğu sürece de aynen iPad'de, Android tabletlerde oynadığınız oyunlardaki o promosyon teklifleri gibi oyun içerisinde çıkan geri sayıcı gören o geri sayımın sonu gelmeden bir şey almak ister. Bunu başka bir uygulayan kim biliyor musunuz? Yemek Sepeti. Dikkat ettiniz mi? Yemek Sepeti'ne girdiğiniz zaman semtinizi seçtiğinde ekrana bir yazı çıkıyor. Bu teklif var, bu teklif var, bu teklif. Ama geri sayım vardır alt köşede. Ve sen çarpıya basıp istemediğin zaman kesin mi istemiyorsun? Bak çıkma, gidersen bir daha buraya dönemezsin gibi tehdit vardır. İşte bu da kıtlık prensibinin size bir şeyler satmasıdır. Genelde o promosyondaki restoranlar fiyatlarını düşürmemiştir. Sen o joker moker promosyonda bir şey aldığını sanırsın. Fiyatlar yukarı çıkar. Çok tüketilen bir şey varsa da mesela cinlik yaparsın. Dersin ki ya fiyat bu kadar iyiken kutu kola falan depolayıp o yoktur. Onu çoktan dükkan satıp bitirmiştir. Kıtlık prensibi. Bakın şimdi bunu göstermezsem delirirdim. Kendi lafımı kesiyorum ama falanca sitedeki fiyat 26.000'den 20.000'e indi. Süper indirimi 6.400 lira indirim var. Hemen al. Tükeniyor. Stokta kalan son bir ürün. Birazcık araştırırsanız zaten 20.000 en yüksek fiyat. Görüyor musunuz? Zaten 19.000'e alabiliyorsun. Yani buradaki fiyat maalesef gerçekten 26.000 değildi zaten. Ama stokta kalan son bir ürün. 2 gün sonra gel stokta kalan son 2 ürün. Bunu bir başka yapan sektör tatil. ETS tur bilmem ne tur ıvır zıvır hepsi yapar. Ama böyle Booking.com gibi, Trivago bilmem ne gibi falan filan yerler size bir küçük oyun oynar. İşte bu odaya en son 2 kişi baktı. 5 dakika önce birisi ayırdı son bir oda. Aldın almadın bitti. Tatile de çıkma bu sene. Git evinde yat küvette yüz. Böyle şeyler sizde panik yaratır. Şu anda birisi daha bakıyor odaya. Aslında öyle birisi yoktur. Emin olun. O promosyon gerçekten bir yarım saat sonra kaybolur. Ama VPN'le girin ya da ne bileyim IP numarası değiştirin girin ya da gizli sekmeden girin. Bakarsınız odanın fiyatı bir tık değişmiş ama farklı bir şekilde yine kontenjan var. İşte buna da kıtlık prensibinin sizi satın almaya zorlaması diyoruz. Size eğer ki son 4 saat içerisinde 7 tane rezervasyon aldı diyorsa birisi emin olun o kalan bir tane size yar olur. Merak etmeyin bitmiyor. Ama kıtlık prensibi arkadaşlar arasında da bazen savaşlara yol açar. Bazı arkadaşlar otururlar yan yana bir paket bir şey yiyorlardır. Ambalajlı gıda yemeyin kesinlikle. Veya annelerinin yaptığı çok güzel kurabiye yiyorlardır. Kurabiye 30 taneyken sorun yoktur. Kimse uzanmaz ama bir tane kaldığı zaman o bir kurabiye çok değerli olur. Mutfakta devamı olsa bile o kalan son bir kurabiye her şeyden daha değerlidir. O ana kadar yenilen 10 tane kurabiyeden daha değerlidir. Kıtlık prensibi eğer doğru yönetilirse aslında doğru kararlar vermenizi sağlar. Ama kıtlık varken birileri sürekli kıtlığı daha da arttıracak şeyler yapıyorsa işte o kötü. Yani diyelim ki bir ülkede ekonomi çok iyi değilse ve ekonominin daha kötüye gitmesi için bir şeyler oluyorsa o kötüdür. Peki kıtlık prensibi kötü bir şey anladık. Size karşı kullanılınca kötü. Siz nasıl kullanabilirsiniz? Şöyle. İnsanlara karşı kıtlık yaratın. Eğer siz insanlar her çağırdığında oradaysanız değeriniz düşer. Eğer insanlar sizi her bir yere çağırdığında koşa koşa gidiyorsanız değeriniz düşer. Her telefonu aradığında, her yazdığında, WhatsApp'tan her mesaj gittiğinde lap diye hemen okuyup 5 saat yazıyorsanız
değeriniz düşer. İnsanların hayatında azalın. O kadar azalın ki bir süre sonra yokluğunuzdan korksunlar. İnsanlar sizi her aradığında ulaşabiliyorsa ve mutsuzsanız, bana değer vermiyor diye, işte o zaman azalmanız lazım. Çünkü kıtlık prensibi değeri arttırır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki biri sizden bir şey istediğinde hayır derseniz, o zaman şunu anlar. Kendi kredisinin bir sonu var. Yani senden isteyebileceği sonsuz dilek hakkı kıtlık seviyesine ulaşıyor. Öbür türlü farkına bile varmaz. Haluk benim için şunu yapsana. Haluk şunu da yap. Ya elindeymişken şunu da bitir. Şuraya gidelim mi? Benim için git şunları yap. Haluk sonsuza kadar her dileğini gerçekleştiriyorsa niye dilek dilemekten vazgeçsin ki? Ama eğer 3 dilek hakkı kalırsa işte o zaman her dileği dilemek için hem daha uzun düşünür hem de saygı göstermeyi öğrenir. Umarım kıtlık prensibini hayatınıza uygularsınız. Çünkü değer kazanmanızı ve insanların gözünde yükselmenizi sağlar. Bugünden itibaren sizi sömüren, sizi üzen insanların telefonlarını 2 gün açmayın, bakın ne oluyor. Ben Önük Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.